Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle güzel bir bebe yünüm var. 100 gram, 240 metre uzunluğu olan bir bebe yünü. Bununla harika bir model başlayacağız. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel, kolay, gösterişli bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Bu model için ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları artı 2 olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ilmeklerimizi ayarlayıp tam denk getirerek kurabiliriz. Şöyle ben ilmeklerimi tamamlayıp geliyorum. İlmeklerimi çıkardım. Arka yüzünde bir sıra düz ördüm. Örgümün ön yüzüne geçmek için bir sıra zemin hazırladım. Lastik yapmayacağım için bunu yaptım. Şöyle göstereyim. İlmek sayımızda 4, 8, 12, 16, sonuna da 2 ekliyoruz. Toplamda şişimde 18 ilmeğim var. 18 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizi düz örerek sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, sıramı tamamladım. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimi düz ördüm. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde düz, ikinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters örerek devam edelim. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek düz. Daha sonra şöyle 2 kez şişime ipimi doladım. Bakın. Tekrar 2 ilmek düz ördüm. Buraya kadar modeli bir kez kurmuş olduk. Şimdi aynı şekilde tekrar ediyoruz. 2 düz, yani bu arada toplam 4 düzümüz oldu. Daha sonra 2 kez şöyle ilmeğime ipimi doladım. Pardon, şişime doladım ipimi. Devamında 2 düz ilmek ördüm. Yine 2 düz ilmek. Yani bakın şu arada 4 düz olmuş oluyor. 2 bir taraftan 2 bir taraftan eklenince ortalarda 4 düz, sıra başında ve sıra sonunda 2 düzümüz olacak. Buna dikkat edelim. Tekrar şişime 2 kez doladım ipimi. Yani şu anda 4 ilmek düz ördüm. Bakın, toplamda 4 ilmek düz ördüm. Tekrar 2 kez ipimi doladım. Burada sıra sonu olduğu için 2 düz ördüm. Bakın. Daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. Üçüncü sıramı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz.
Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 2 ters ilmeğimiz var. Yine ters olarak ördüm. Şu 2 doladığım 2 tane artırma yapmıştım. Buraya geldim. Birincisini düz ördüm bu şekilde. Şişimden bıraktım. İkinci doladığımı da ters örüyorum bu şekilde. Yani bir düz bir ters ördük bu 2 doladığımız ilmeği. Arada 4 ters ilmek. 1, 2, 3, 4 ters ilmek ördüm. İlmeklerimiz zaten tersti. Şu 2 ilmeğe geldim. Birincisini düz, ikincisini ters ördüm. Tekrar arada 4 ters ilmek. Birincisini düz, bu artırmaların, ikincisini ters olarak ördüm. Arada 4 ters ilmek. Geldim şu 2 artırma yaptığım yere. Birincisini düz, ikincisini ters ördüm. Sıra sonunda 2 ters ilmek, bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Dördüncü sıramı tamamladım. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Şimdi bu artırdıklarımızı keseceğiz 5. sırada. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Sıradaki düz ilmeğim ve şu arkasındaki artırma olan ilmeğimin ikisini bir alarak sola doğru kestim. İlmeğin birini burada kestim. Şimdi ikinci artırma ve diğer düz ilmeğin yerini değiştiriyorum. Şu şekilde. Bu ikisini düz örerek sağa doğru kestim. 2 ilmeği de artırdığımızı 5. sırada tekrar kesip aynı ilmek sayımıza dönüyoruz. Arada 2 düz ilmek ördüm. Daha sonra sıradaki düz ilmeğim ve arkasındaki artırmayı ikisini bir aldım. Sola doğru kestim. Bu sıradaki 2 ilmeğimi de yerlerini değiştiriyorum. Artırmayı arkaya, bu düz olan ilmeğimi de öne aldım. Daha sonra bunun ikisini bir sağa doğru kestim. Arada 1 2 ilmek düz ördüm. Daha sonra yine 2 ilmeği sola doğru kestim. Sağa doğru kesmek için öndekini arkaya, arkadakini öne aldım. Daha sonra bu ikisini düz örerek sağa doğru kestim. 2 ilmek düz ördüm. Bu düz olan ilmeğim ve arkasındaki ilmeği ikisini bir örerek sola doğru kestim. Sıradaki 2 ilmeğimi sağa doğru kesmek için öndekini arkaya, arkadaki düzü de öne aldım ve bunun ikisini bir düz örerek sağa doğru kestim. Sıra sonunda bir düz, bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. 5. sıramızı tamamladık. Bakın artırmaları burada kestik. Eski sayıya döndü ilmeklerimiz. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. 6. sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters örerek devam ediyoruz. Şimdi modeli kaydırarak kuracağız. Evet, sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Şöyle bir görüntümüz var arkadaşlar. Şimdi 7. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. 7. sıra ön yüzünde ilmeklerimizin tamamını düz örerek devam edelim.
Evet, sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. 8. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum burada. İlmeklerimizi ters örerek sıramızı tamamlayalım. 9. sıra ön yüzündeyim. Şimdi modelimizi kaydırıyoruz burada. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 4 ilmek düz ördüm. Bakın kenar ilmeğinden sonra 4 ilmek düz ördüm. Bu aradaki bakın 4 ilmeğin tam ortasındayız. Daha sonra 2 ilmek artırma yaptım. 4 düzden sonra 2 artırma. Daha sonra tekrar 4 düz, 4 düz ilmek ördüm. Tekrar 2 artırma yaptım. 4 düz ilmek ördüm. Evet, 4 düz. 4 düzden sonra bakın yine şu ortaya geldik. 2 artırma. Tekrar sıra sonunda 4 düz ilmek örelim. Sıramızı tamamlayalım. 9. sırayı tamamladık. Bakın modeli kaydırmış olduk şu aradaki boşluklara. Şurada yaptığımızı şu araya denk getirdik. 10. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 4 ters ilmek. Bu ilmeklerimi ters örüyorum. Şu 2 artırmaya gelince birincisini düz örelim. İkincisini şöyle arkadan girerek ters örelim. Devamında 4 ters ilmek. Artırmaların birincisini düz, ikincisini arkadan girerek ters ördüm. Yine 4 ters ilmek. Artırmalardan birincisi düz, ikincisi ters. Sıra sonunda 4 ters ilmekle sıramı tamamlıyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. 11. sıra ön yüzündeyim. Şu artırmaları keseceğiz şimdi. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 3 ilmeğimi düz ördüm. Son düz ilmeğimle bakın şu 4. düz ilmeğimle şu artırmanın birini aldım. 2 ilmeği bir aldım. Sola doğru kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Şimdi bu ikisini sağa doğru kesiyorum. Şu artırmayı arkaya aldım. Düz ilmeğimi öne aldım. İkisini bir bakın şöyle 2 ilmeği bir aldım. Düz örerek sağa doğru kestim. Ortada 2 düz ilmek. 2 düz ilmekten sonra sıradaki düz ilmeğin ve arkadaki artırmayı bir aldım. Sola doğru kestim. Şimdi sağa doğru kesiyorum. Bu 2 ilmeğimi aldım. Sağa doğru kestim. Artırmaları kesmiş olduk. Ortadaki artırmaları dışa doğru alıyorum. Düz ilmeklerimi içe doğru alarak kesmeyi o şekilde yapıyoruz. 2 düz ilmek. Yine geldim bu artırmalara. Şu düz ilmeğim ve artırmanın birini aldım. Sola doğru kestim. Şimdi sağa doğru kesmek için ben ilmeklerimi şöyle yerlerini değiştirdim ve ikisini bir aldım. Sağa doğru kestim. Sıra sonunda 3 düz ilmek, daha sonra kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. 11. sırayı tamamladım. Bakın modeli kaydırmış olduk şöyle. Son sıramız 12. sıra arka yüzündeyim.
kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Evet, sıramı tamamlıyorum ters örerek. Son sıramız. Modeli kaydırarak bir kez kurmuş olduk. Model bu 12 sıranın tekrarından oluşacak. Evet, sıramı tamamladım. Evet, model böyle arkadaşlar. İsterseniz lastik üzerine de kurabilirsiniz. İstediğiniz lastiği yapabilirsiniz bu modelde. Bir parçada daha önce yapmıştım. Şöyle göstereyim hemen size. Bunu da tekstil tipi lastik kullanarak kurdum bu modeli. Yani bu parçayı diyeyim. Bunda da böyle oldu. Bakın. Modelin ilerlemiş hali böyle. Arka yüzü de şöyle bir görüntüsü var. Her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Şöyle yakadan başlama örgülerinizde de kullanabilirsiniz bu modeli. Çocuk örgülerinde, yetişkin örgülerinde hırka, yelek, süveter, bebek battaniyesi astarlı yaparsınız. Etol şal yapımında hepsinde kullanabileceğiniz güzel şöyle düzgün bir model. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.